Birçoğunuzun bildiği üzere çekilişten kazandığım Green Card'la Amerika'ya taşındım. Evet, başlangıçlar hep çok zordur ama bir de bunun Amerika'daki hali var. Bu videoda sizlere ilk ay başımdan geçen yerleşme sürecinden bahsediyor olacağım. Hala almadıysanız patlamış mısırlarınızı alın, hemen başlayalım. Evet, Amerika'ya iner inmez ilk gerekli olan şey kalacak bir yerinizin olması. Ben bu konuda biraz şanslıydım. İlk ay arkadaşımın guest house'unda kaldım. Guest, misafir, house, ev, misafir evi olarak düşünebiliriz bunu. Buradaki birçok evin bahçesinde böyle misafirler gelince kalabileceği kendine ait banyosu, tuvaleti, yatağı, dolabı, yani bir misafirin konaklarken ihtiyaç duyacağı her şeye sahip olan bağımsız ayrı bir yaşam alanı. Böyle bir güvencem olması tabii ki başta çok sevindiriciydi. Ama ne tesadüfse arkadaşım ay sonu başka bir şehre taşınıyor olacak. O yüzden benim acil kendi yaşamıma başlayabilmem için halletmem gereken 3 ana unsur var. Araba, ev, İş. Araba olmadan Amerika'da gerçekten çok zor. Ev olmazsa'yı hiç düşünmeyelim bile. İş olmazsa zaten hiçbir şey olmayacaktır. O yüzden hedefim ilk ay bu üçlüyü bir şekilde halledip ondan sonra zamanla yavaş yavaş hep daha iyi yerlere gelmek olacak. İlk hedef arabayı halletmek, çünkü araba olduktan sonra hem evi hem işi hem diğer koşturmaları daha rahat bir şekilde halledebilirim. Arabalara da Amerika'ya gelmeden bakmaya başladım. Beğendiğim arabaları favorilere kaydediyordum. Buraya geldiğimde görüşür, buluşurum, bakarım, beğenirsem alırım diye düşünüyordum. Fakat hangi aracı görmeye gittiysem bir sorunla karşılaştım. Araba güzel, bir sıkıntı yok diyorlar. Bir gidiyorum, arabalar rezalet. Bir daha gidiyorum, yine rezalet. Bir daha gidiyorum, yine rezalet. Baş ağrısı çekmemek için ben de kendime olsun varsın, birazcık zaman alsın, en azından kafa rahatlığıyla bineyim istedim. Bu arada ben lease yapmak istemiyorum. Yani sıfır araba alıp aylık taksitle ödeme taraftarı değilim. En azından ilk senelerde aylık masrafımı minimumda tutmak istiyorum. Benim araba için ayırdığım bütçe $8.000. Arabanın tamirleri, masrafları, vergileri vesaire daha üstüne ödeyeceğim miktarlar olacak. O yüzden ikinci el araca da başlangıçta çok fazla para veresim yok. Çok da ucuza da bir araba alasım yok. Orta yollu, güzel, beni mutlu edecek bir şey almak istiyorum. Artık burada da farklı uygulamalardan beğendiğim arabaları gidip görmeye başladım. Arabaları görmeye buradaki arkadaşlarım bazen yardımcı olsa da çoğu zaman Uber'la gidiyordum görmeye ve artık Uber'a para vermekten iyice sıkılmıştım. Bunun üstüne bir de baktığınız arabalar cacık çıkınca insanın bütün hevesi kaçıyor. Bir hafta boyunca sürekli böyle koşturmalardan sonra ikinci haftaya doğru sonunda beğendiğim bir araba buldum. 2015 model Mini Countryman. Arabanın toplamda 2 sahibi vardı ve ben alırsam 3. sahibi olacaktım. Ayrıca arabanın bu tarz teknik ve servis detaylarına burada Carfax adlı uygulamadan bakabiliyorsunuz. Bu siteden arabanın bütün resmi geçmişine bakabiliyorsunuz. Kazaları, değişen parçaları, yağ değişimleri, araba bugüne kadar kaç kere el değiştirmiş gibi bilgiler burada çıkıyor. Tabii ki bireysel tamircilerde yaptırdığınız şeyler burada çıkmayacaktır. Örneğin ben buradaki köşe başı tamirciye gidip bir şey değiştirirsem adam resmi olmadığı için bunu sisteme koyamıyor. Veya kendim de bir parça değiştirirsem bundan kimsenin haberi olmayacağı için Carfax'e bu bilgi yansımıyor. 5 adet farklı araba raporuna $100 paketini aldım. Ve sadece ciddi düşündüğüm arabaların detaylarına burada bakmaya karar verdim. En azından bir fikir sahibi olmak insanı biraz da olsa rahatlatıyor. Evet, araba bütçeyi zorluyor ama Mini'nin kendine ait bir tarzı olmasından dolayı çok seviyorum. Arabayı gözüme tuttum ve bir şekilde bu işi çözmek istedim. Araba 11.5'a koyulmuş ama tabii ki ederi bu değil. Bir de biz bunun üstüne pazarlık yapacağız tabii ki. Ben direkt durumumu anlatıp 8'e bırakırsa gelip alacağımı söyledim. Arkadaş teklifimin düşük olduğunu ama yine de gelip bir görmemi istedi. Bayan kullanmış zaten. Araba temiz ve çok hoşuma gittiği için limitimin birazcık üstüne çıkarak son teklifim olan 8.500'ü teklif olarak sundum. Arkadaş 9'da ısrar etti. Ben gerçekten hiçbir şekilde yani 8.500 $1 bile veremeyeceğimi söyledim. Yeni taşındığım işte Green Card sürecimi, her şeyimi anlattım. 8.500 kabul edersen beni söyle. Şu an istersen şu an alayım. Sonra düşünürsen sonra da halledebiliriz. Hiç sıkıntı yok. Bana haber ver dedim ve ayrıldım. O sırada başka arabalar bakıyorum ama mesela 6.000-7.000'e gidip bindiğim arabalarda o Mini'deki mutluluğu göremiyorum. O yüzden harbiden kafayı
bir şekilde arabaya takmış. Ve tabii ben bu sırada sürekli araba bakmaktan ve her yere yürümekten çok sıkılmıştım. Bir an önce bir araba bulup artık diğer işlerime odaklanmak istiyordum. Yani ikinci haftama gelmiştim. Ev bulmam lazım, iş bulmam lazım. Her geçen gün para kaybediyorum. İnsan gerçekten iyice stres olmaya başlıyor. Neyse ki 2 gün sonra sonunda dönüş geldi ve 8.500'e anlaştık. Hemen işlemlere başlayıp bir an önce diğer işlerime odaklanmak için sabırsızlanıyordum. Anlaştıktan sonra arabayı üstüme almam için burada yapılması gereken işlemler arabanın title'ını imzalatıp almak ve DMV'ye gidip vergisini ödeyip onaylatmak. Title bir nevi ruhsat gibi bir şey. Bu title'ları satıcı arabayı serbest bırakan imzaya atıyor. Siz de aldığınıza dair imza atıyorsunuz. İsim, soyisim, tarihi atıp satın aldığınız miktarı belirliyorsunuz. O kadar. Yani araba başında 5 dakika gibi bir sürede bu iş halloluyor. Vergilerde de Kaliforniya'da satın aldığınız paranın %10'unu vergi olarak ödüyorsunuz. O yüzden satın alırken satıcıdan miktarı biraz düşük girmesini isteyebilirsiniz. Yani tabii bu miktarın inandırıcı olmasına özen göstermek lazım. Yani mesela bu örnekte 8.500'e aldığınız bir araba için $850 ödemeniz gerekiyor. $5.000 bir araba alırsanız $500 vergi ödemeniz gerekecek. O yüzden akıllı olmakta fayda var burada. Vergiyi ödediğiniz DMV ofisinde bir de araç muayene raporu isteniyor. Buradaki her aracı üstünüze alırken aracı bir muayeneye sokmanız lazım. Ben bunu tamamıyla unutmuşum. Tamam dedim, hallederiz. Oradan çıktım, arabayı muayeneye götürdüm. Araba muayeneye geçmedi. Muayene istasyonundaki arkadaştan hata raporunu aldım. Arabayı mini tamircisine götürüp orada genel bir muayeneye soktum. Oradaki bütün arızaları, değiştirmesi gereken şeyleri bana söylediler. Toplam $1.800 kadar masraf çıkardılar. Benim dünyam yerle bir. Hem bütçemin üstüne birazcık çıkıp araba alıyorum, hem onun üstüne böyle delice bir masraf çıkıyor. Harbiden dünyam başıma yıkıldı. İkinci haftama gelmişim. İş bulmam lazım, ev bulmam lazım. Sürekli para gidiyor. Harbiden çok mutsuzdum. O esnada düşünürken mantıklı hareket etmeye başladım. Tamam, bu olay başıma geldi ama şu anda ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Yani arabayı aldım. Arabayı bir şekilde muayeneden geçirip ondan sonra diğer arızalarla zaman içerisinde ilgilenmeye karar verdim. Muayeneden satıcı sorumlu olduğu için satıcıya ulaştım ve muayeneyi geçmesi için gerekli olan arızaları onun gidermesini istedim. Bu konuda şanslıydım. Arkadaş kabul etti. Normalde etmeyebilir ve evet, avukat tutabilirsiniz ama bu çok küçük bir dava. Yani bu dava sonuçlanmayabilir. O yüzden masrafların bir kısmını ödettim. Arabayı bir şekilde muayeneye soktum ama kafamda hala diğer kalan, işte arabaya sonuçta mutlu binmek istiyorsunuz. İçinde bu arızalar olunca insanın tabii içine de sinmiyor. Mutsuz oluyorsunuz. Bu konuda da biraz şanslıydım. Ben burada eskiden bir 4 sene kadar yaşadığım için eski bir tanıdığıma ulaştım. Ve çok iyi bir tamirci buldum. Mini servisine aldığım raporu çıkardım. Burada değiştirilmesi gereken parçaların hepsini internetten çok daha ucuz bir miktara söyledim. Tamirciyle de anlaşıp uygun bir işçilikle birlikte oturduk. Bana değiştirilmesi gereken şeyleri gösterdi, söyledi. Bazılarına yardım bile ettim. O şekilde bu konuyu kapatmış olduk. Başta insan her şeyin içinde bunlarla uğraşınca, ekstra para harcayınca gerçekten çok mutsuz oluyor. Araba konusunda baş ağrısı seviyem 10 üzerinden 9.9'du yani. Bu böyle içime gerçekten büyük bir ukde olarak düştü ve beni günlerce rahatsız etti. Ama bir şekilde hallettik. Bu da halloldu. Evet, arabanın çok stresli geçmesinin ardından neyse ki ev işi kaymak gibiydi. Burada ev bakmak için tonlarca site var ama ben Craigslist'i kullandım. Çok basit bir site ama gerçekten bazen güzel fırsatlar olabiliyor. Kendime küçük ve basit bir başvuru yazısı hazırladım. Ve beğendiğim evleri kaydedip kopyala yapıştır yapıp hepsine gönderdim. Başta 30-40 kadar eve başvuru yaptım, e-mail gönderdim ama sadece 2-3 kişi kadarı geri dönüş yaptı. Ufak da olsa endişelenmeye başlamıştım. Hani ismimden, Türk oluşumdan mı diye düşünmeye başladım. O yüzden Instagram'ımı da iliştirmeye başladım. Ve sonunda bir kişi Instagram'dan ulaşıp müsaitsen ara görüşelim diye mesaj attı. Hemen arkasını aradım ve diğer gün evi görmeye gittim. Hem evi hem de ev arkadaşına direkt kanım ısındı. Ev güzel ve modern bir ev. Odanın içinde bana özel tuvaleti ve lavabosu mevcut. Özel çamaşır makinesi ve kurutması da var. Birçoğunuzun bildiği üzere evlerin içinde kendine özel çamaşır makinesi veya kurutma olmuyor. Siz de başlangıçta almak istemiyorsunuz. Sitelerin içinde ortak kullanıma mevcut çamaşır makinesi ve kurutmalar oluyor. Gidiyorsunuz, sürekli kullanımda oluyor. İstediğiniz zaman çamaşırı yıkayamıyorsunuz vesaire. Ya burada bunun olması çok büyük rahatlık ve tabii ki avantajları bununla bitmiyor. İnternet, elektrik, su, Apple TV, Netflix, HBO gibi bütün online platformlar kiraya dahil.
Mutfağı istediğim gibi kullanabiliyorum. Eve istediğim zaman misafir getirebiliyorum. Burada gayet rahat ve mutluyum yani. Ev arkadaşıma gelince de kendisi 40 yaşında genç ruhlu bir Brezilyalı. Gayet temiz ve düzenli yaşayan birisi. Spor yapmayı ve fitness'i çok seviyor. Birçok konuda kafamız uyuşuyor ve onun da bıyığı var. Daha ne olsun. Kendimden bahsederken bulaşıklardan bahsettim. Ben gerçekten bulaşıkları bekleten bir insan değilim. Yarım saat, bir saat maksimum bekler, direkt temizlerim yani. Bunu söylediğim gibi çocuk "o teşekkür ederim" falan demeye başladı. Galiba biz orada artık kafaların her şeyi silindi. Ben de onun öyle olduğunu anlayınca. Ben genelde bir karar almadan bütün seçenekleri iyice değerlendirmek isteyen birisiyim. Ama daralan zaman ve içimdeki hisse güvenden dolayı bu sefer böyle yapmak istemedim. Sadece 2 gün kadar düşünme süresi istedim ve düşünmeye başladım. Yani ev güzel, ev arkadaşı harika, bir de harika bir lokasyona sahip. Venice Beach, Evet Kinney Bulvarı bilenler bilir. Gerçekten Los Angeles için çok önemli bir bulvar. Çok popüler bir yer. Yani her şeyi bir köşeye bırakıyorum. Bana göre dünyanın en iyi spor salonu olan Arnold gibi dünya yıldızlarının gelip antrenman yaptığı Gold Gym'e bisikletle 5 dakika kadar uzaklıkta. Ha, bu arada Arnold'la tanışma fırsatım oldu. Bununla ilgili short bir video yapmayı planlıyorum. Hala abone olmadıysan niye olmuyorsun? Arnold'la tanıştığımı anlatacağım. Onun dışında yine Venice Beach'e bisikletle 10 dakika uzaklık. Evet, biliyorum. O kadar arabayla uğraş, her yere bisikletle git, şu anda kafayı yiyeceğim. Bütün bunların yanında bu bölge benim çok iyi bildiğim bir yer. Eskiden yaşamış olduğum bir bölge. Bu bölgede birçok insan tanıyorum ve muhtemelen çalışacağım iş de bu bölgeden bir yerden olacak. Her şey güzel, her şey çok hoş, her şeyden çok memnunum. Tek sıkıntımız, ufak bir sıkıntımız var. Kira bedelimiz $1700. Pahalı, ucuz değil. Los Angeles gerçekten pahalı bir yer. Ama böyle bir standartta bir eve, burada böyle standartta bir eve, burada $1700 gerçekten ucuz. Ha, yeni gelen birisi için pahalı ama mutluyum. Ben o evde mutluyum. O yüzden o evi tutma kararı aldım. Bir şekilde ayarlayacağız. Çalışacağım, iş bulacağım, para kazanacağım. Beni de biraz pushlayacaktır. Yani daha fazla çalışmamı, daha iyi yerlere gelmek için çalışacağım. Çünkü ödemem gereken kira ve masraflar var. Bakalım, göreceğiz. İki taraf da birbirini onayladı. Oda arkadaşlığı sözleşmesi yaptık. Aydan ay ödeyeceğim, yani baktım işler kötü gidiyor vesaire. İstediğim zaman çıkabilirim. Bir ay önce haber vermem lazım sadece. O yüzden öyle de bir avantajı var. Uzun süre bir kontrat yapmıyorum. Yani ev konusunda içim rahat. Depozitomu gönderdim ve gerçekten büyük bir rahatlama yaşadım. Evet, başım ağrımadan evi hallettim. Baş ağrı seviyemi gerçekten 10 üzerinden 1 olarak değerlendirebilirim. Ama sadece fiyatından dolayı onu bir 2 yapabiliriz. Sıkıntı yok. Evde gerçekten çok mutluyum. Geriye sadece artık bir iş bulup o değirmeni döndürmek kalmıştı. Araba ve ev hallolmuştu. Artık bir an önce iş bulup çalışıp para kazanmaya başlamak istiyordum. Burada aklıma şöyle bir hikaye geliyor. Japon bir milyardere soruyorlar, işte başlarınızın sırrı nedir? Nasıl bu kadar zengin olabildiniz vesaire. O da her para harcarken arigato out, her para kazanırken de, para gelirken de arigato in diye böyle bir farkındalık yaratıp her giren çıkan paraya yani nereye gidiyor, ne nasıl geliyor, hem bir şükür etme hem de bir farkındalık getirme şeklinde cevap veriyor. Ben geldiğimden beri bende şu anda sadece arigato out, hiç arigato in yok. Bir de dolar harcıyorsanız bol şans. Herkese bol şans. Şöyle bir yol izledim. Şimdi her şey online olduğu için burada da iş bakacağınız bir dünya uygulama var internette. Şimdi ben burada eskiden bir deneyim yaşadığım için, hem dile hem kültüre alışkın olduğum için, eskiden de yaşamış olduğum restoran tecrübemi burada tekrar kullanmak istiyorum. Yani birçok kişiden farklı, yani Uber yapmak yerine en azından ben daha sosyal bir iş olmasını tercih ediyorum. Çünkü Amerika'da bahşiş kültürü var. Yani bayağı var hem de. Yani bahşiş vermek zorundasınız gibi bir şey. Bir ortalama bir garson günde $200 kadar bir bahşiş alabiliyor. İyi bir iş günü geçirdiyse bu $300 kadar geçiyor. Bunun dışında bir de saatlik aldığınız minimum $16-17 gibi bir ücret var. Hiç fena sayılmaz. Çok sosyal bir iş. Günde sadece 5-6 saat çalışıyorsunuz. O yüzden ben de bu tecrübemi kullanıp hemen bir restoran CV'si oluşturup 3 farklı uygulamadan bunları sürekli göndermeye başladım. Uygulamalardan birisi Indeed, ZipRecruiter ve
Culinary Agent. Bu 3 uygulamadan sürekli her gün her yere bütün garson arayan restoranlara CV'mi sürekli gönderiyorum. Yani son 7 gün, 3 gün, 5 gün içerisinde ilan oluşturmuş otellere, restoranlara sürekli ilan CV'mi göndererek iş başvurusunda bulunarak beklemeye başladım. Daha kolay geçmesini bekliyordum. Nedense zaman almaya başladı. Direkt cevap gelmiyor. Bazen çağırmıyorlar. Ama 3-5 gün sonra mülakatlar başladı. Önümüzdeki haftaya mülakat veriyorlar. Yarına mülakat veriyorlar. Sana soruyorlar ne zaman gelmek istersin vesaire. Görüşmeler başladı. Görüşme üstüne görüşme. Görüşme üstüne görüşme. Kimileri beni seçiyor. Ben onları beğenmiyorum düşük ücret kazandıkları için. Kimilerinin işte yüksek ücret kazanılan yerlerde bazen beni seçmiyor. Başka adayları seçiyorlar. Sonuçta son İşte 3 senedir Türkiye'deydim. Adam benimle mi uğraşacak? Alıyor buradan daha deneyimli, daha taze birini işine bakıyor yani ki doğal olarak böyle. İşte böyle bir sıkıntı yaşadık. Görüşmelere girdim. Ne görüşme geldiyse kabul ettim. Ne olduysa gittim gördüm. Yani bazen istemediğim iş yerleri uzaklıkta da olabiliyor vesaire. Bir an önce kafamdaki şey bulayım, başlayayım, sonrasına bakarım. Çevreye de haber vermeye başladım. Çevre her konuda çok önemli. Gerçekten bir yer sizi tanıyorsa veya bir kişi tarafından önerildiyseniz oraya başlama ihtimaliniz çok çok yüksek. Bu ev içinde geçerli, ev bakıyorsanız biri sizi öneriyorsa direkt ilk aday siz olursunuz. İş içinde aynı şey geçerli. Eskiden tanıdığım, çalıştığım yerlere söyledim. İşte tamam dediler vesaire. Tanıdığım arkadaşlara söyledim. 3 gün sonra falan artık kimseden ümit beklemeyip bütün görüşmelere gitmeye başladım. Artık orta seviyede bir şey olsa kabul edip hemen başlamak istedim. Şöyle göstereyim size. İlk görüşmemden çıktım. İlk iş görüşmemden çıktım. Bir görüşmeden daha çıktım şimdi. 3. görüşmemden çıktım. Bir görüşmeden daha çıkmış bulunmaktayım. Gece gündüz çalışmalarımız devam etmekte, durmak yok. Diyeceğim bu 5 mi oldu 6 mı oldu? Beni işe aldılar. Ben buraya niye geldim? Nasıl geldim? Ne ara başvurdum? Hiçbir bilgim yok. İçeri girdim, konuşmaya başladık. 4 gibi geldim. Şu an saat 5:36. 1,5 saat tuttular beni. Şimdi burası klasik casual bir Amerikan restoranı olarak geçiyor. Burada her şey var ve aslında tabaklar fena sayılmaz. Müşteri potansiyeli de var ama biraz daha düşük. Yani bir butik kafe olarak düşünebiliriz. Bana her ne kadar günlük bahşiş miktarı 100-150 dolar olarak söylense de içerideki kişilerle görüşmeye başladığımda aslında asıl elemanların 200-250 hatta bazen 300 dolara kadar sadece bahşiş kazandıklarını gördüm. Buradaki amaç en azından bir ay içinde kendini kabul ettirdikten sonra o önceliği sağlamak. Şimdi zaten hiçbir zaman alındığım yerde bana öncelik verilmeyecek. Her zaman eski elemanlar korunacak. Her zaman onlara öncelik verilecek. O yüzden ben buradan gelen teklifi kabul ettim. Biraz da içim rahatladı. Açıkçası insan işe gidip gelince mutlu hissediyor. 4 gün eğitim alıyorsunuz. Burada şöyle bir şey var. Ne kadar iyi olursanız olun her işte bir eğitim alıyorsunuz. Buna shadow diyorlar, gölgeliyorsunuz. O mekanda çalışan en iyi kişinin bir gölgesi gibi işte o masaya gidiyor. Sen arkasında hiçbir şey yapmıyorsun. Böyle izliyorsun. O alıyor sana diyor bunu böyle yapıyoruz, şunu şöyle yapıyoruz. Açılış böyle, kapanış böyle. İşte şu içecek şununla gidiyor. Bu yemek bununla gidiyor. 4 gün boyunca böyle bir eğitim var. Böyle 3-5 gün ufak staj gibi bir şey. Dediğim gibi bu saatler içerisinde sadece saat 16 dolar ücreti alıyorsunuz. Eğitim bittikten sonra kendiniz artık bir gölge olmaktan çıkıp kendi başınıza çalışıyorsunuz. O zaman baktığınız her masanın bahşişleri cepte. Eğitimim sonuçlandı. Kendi mesaime başladım. Tekrardan sahalarda olmak. Biraz acayip, biraz güzel. Tekrar para kazanmak güzel. Şöyle bir şey deneyimledim. Bu mekanda baktığınız her masanın bahşişi size geliyor. Normaldeki restoranlarda bir havuz oluşturuluyor. Herkes ne alırsa bütün garsonların, barmenlerin şeyleri toplanıyor. Onlar yüzde olarak dağıtılıyor. Herkes eşit alıyor. Bu mekanda kendi baktığın masanın bahşişi senin cebine geliyor. Birazcık güzel. Neden? Fark yarattığın zaman, insanları mutlu ettiğin zaman daha fazla bahşiş alıyorsun ki ben de bunu gözlemledim. Alışma sürecimden sonra 3. 4. günümde 150 doların üstüne çıkmaya başladım. Yani 200 dolar bahşiş artı saatlik 16 çarpı 6 diyebiliriz şu anda. Günlük ortalama 5-6 saatte mesai yapıyorum. Alıştım, iyi gidiyor, hatalar oluyor, kabul edildim. Haftalık 5 gün kadar mesai veriyorlar. Yani full time bir iş gibi bir şey oldu. Aynı zamanda eskiden sürekli başvurmuş olduğum otellerden birinden de kabul gördüm. Artık ben beğenmemeye başladım.
Otele sadece bir gün müsaitliğim olduğunu söyledim. O şekilde kabul ettiler. Bu otel de çok güzel, elit bir yer. Burada da 200-300 dolara kadar günlük bahşiş alabiliyorsunuz. Onlar ayrıca saatlik 19 dolar ödüyor. Yavaş yavaş oraya bir şekilde kaçmaya çalışmam lazım. Bir anda full time işim oldu. Haftada şu an 6 gün çalışıyorum. Yani birinci ayın sonuna doğru eğitim bittikten sonra böyle 5. haftaya doğru bir anda kendimi böyle haftada 5-6 gün çalışıyor buldum. Kalan tek off günümde de böyle videolar çekiyorum. Diğer haftanın günlerinde de boş vakitlerimde de işte spor yapıp bu videoları editleyip sizlere buradaki yaşantımdan bilgileri aktarıyor olacağım. Keyif alıyorum, çalışıyorum. Zamanla her şey daha iyi yerlere gelecektir. Yani şu anda bir başlangıç, eski çevremle kaynaşmaya başlayınca, buradaki yeni insanlarla tanışmaya başlayınca gerçekten şöyle bir baktığımız zaman hani ilk geldiğimde araba koşturması, sonra ev koşturması, şu anda iş, işte işin ilk staj zamanı. Her geçen hafta gerçekten yaşam daha iyiye gidiyor. Çok daha iyi yerlerde olabiliyor insan ki ben kendi açımdan öyle olacağına eminim. Bunun için çalışıyorum. Bakalım, bu videoları da çekmekten aslında keyif alıyorum. Çünkü geriye dönüp baktığımızda en azından bu insan nereden nereye geldi? İşte herkesin bunu yapabileceği ve aynı zamanda kendimin de genç arkadaşlara iyi bir şekilde örnek olmasını istiyorum. İş için baş ağrısı seviyemi 10 üzerinden 6,5 olarak belirledim. Yani başta birazcık zorlasa da sonra bir anda her şey olunca aslında ağrılı ağrısız orta seviye bir şey oldu böyle. Genel olarak baktığım zaman Amerika'daki ilk ayım inişli çıkışlı, bol koşuşturmalı ve stresli bir aydı. Başlangıçlar tabii ki her zaman zor. Buradan diğer başka şeylere, başka deneyimlere, başlayan arkadaşlara da tek tavsiyem, kendime de aynı zamanda, yani bunların hepsi geçici. Dediğim gibi zamanla her şey daha iyi yerlere geliyor. O yüzden aslında ben kendimi her ne kadar çok strese soksam da bunların hepsinin geçici olduğunu anlayıp birazcık da zamanın tadını çıkarmak gerektiğini düşünmekteyim. İlk ayımın böylece sonuna geldik. Çalışmaya, çabalamaya devam. İlerleyen günlerde nasıl bir yol izleyeceğimi ben de çok merak ediyorum. Bunun için takipte kalın. Bir sonraki videolarda mutlaka görüşelim. Kendinize iyi bakın.